Herkese merhaba. Sizleri 2015 yılına götürüyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlardaysa Kramnik. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, at F6, Berlin savunması, D3, E4'ü destekledi, fil C5, C3, C2 karesinde fili için yer açarken D4 sürüşünü destekliyor. Kısa rok, kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağladı. D6, E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. H3, G4 karesini kontrol ederken H2 karesinde şahı için hava deliği açtı. At E7, atı şah kanadına manevra etmek istiyor ama bu hamlenin dezavantajıysa D4 kontrolü azaldığı için D4. Carlsen tempoyla D4'ü sürüp ideal D4, E4 merkez piyon yapısını oluşturuyor. Fil B6, fil D3. Fil B5'te amaçsız kalmıştı. D3 karesinden şah kanadı atağını destekleyecek. D5, D alır E4 çatal tehdidiyle geliyor. At B D2 merkezdeki gerilimi bozmak yerine atını geliştirerek yanıt veriyor. D alır E4 gerilimi sonlandırıyor. D dikeyini açıyor. D4 olan baskısını artırıyor. At alır E4, at alır E4, fil alır E4, E alır D4. Carlsen D4 karesinde ayrık piyonla kalacak ama C alır D4 ile verdiği piyonu geri almak için acele etmiyor. Vezir C2 tempoyla H7'yi isteyerek vezirini geliştiriyor. H6 H7'ye olan baskıyı sonlandırdı ve şahı için hava deliği açtı. A4 vezir kanadından alan kazanıyor. Tempoyla A5 sürmek istiyor. Kramnik D alır C3 ile piyon kazanayım derse kale D1 tempoyla veziri ister. Vezir E8 A5 fili ister. Fil C5 vezir alır C3 ver fili. Fil D6 B4. Carlsen bir piyon geride ama gelişim olarak çok üstün kalırdı ve erkenden vezir kanadında saldırı başlatırdı. Buna karşılık Kramnik'in taşları çok pasif kalırdı. Nerede kalmıştık? A4. C6 fili için C7 karesinde yer açıyor. Kale D1 D4'ü açmazı aldı. At D5 D dikeyini kapatıyor. D alır C3 ile piyon kazanmak istiyor. At alır D4. Carlsen verdiği piyonu geri aldı. Kale E8 kalesini açık E dikeyine getirdi. A5 fili saptırmak ve A dikeyinden kalesini aktifleştirmek için yapılan bir piyon fedası. Fil alır A5. Fil A5 karesinde amaçsız kaldı. Kramnik bu filiyle tempo harcamak zorunda ve veziri de bu filin savunmasına bağlı. At F3 plan basit. C4 sürüp açmazdaki atı kazanmak. B5 Carlsen'in C4 sürüşünü engelliyor. At D4 ver C6'yı. Burada en doğru savunma fil B7 hamlesiydi. Fil alır D5 C alır D5 at alır B5. Carlsen bu şekilde verdiği piyonu geri alırdı ve eşit bir oyun olurdu. Nerede kalmıştık? At D4 fil C7 C6'yı bıraktı. At alır C6. Veziri isteyerek geliyor. Vezir D6. Atı istedi ve vezir H2'ye girmek istiyor. G3 çift ünlem. At boşta gibi gözükse de vezir alır C6 yapılırsa fil alır D5 devamında Carlsen kalite öne geçerdi. Fil B7 ver atı fil F4 çift ünlem. Tempoyla veziri istedi ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. D5 atı açmazda olduğu için fil alınırsa Carlsen veziri kazanırdı. Vezir alır C6 oyunu kaybeden hamle. Fil alır D5 veziri isteyerek geliyor. Kramnik'ten kale fedası geliyor. Kale E1 D1'deki kaleyi saptırmak istiyor. Kale alır E1 yapılırsa vezir alır D5 hamlesi var. Şah H2 hamleyi rakibine bıraktı. Vezir ve kale istek altında. Ne yapacaksın diye bu konumda rakibine soruyor.
Vezir B6 ile istekten çıkarsa fil alır B7. Kaleyi isteyerek gelir. Kale alır D1. Kale alır D1. Vezir alır B7. Materyal sayısı eşit. Hiçbir problem yokmuş gibi dursa da kale D7. Fil açmazı alır. Kale C8. Vezir F5. Vezir alır F7. Vezir alır G7. Ver matı derdi. Kramnik için buradaki en iyi tercih kale F8 ile matı engelleyip fili vermek olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Şah H2. Vezir alır D5. Veziri vermek en iyi seçenekti. Kale alır D5. Kale alır A1. Değişimler sonunda Kramnik'in kale ve filine karşılık Karsen'in veziri var. Kale D1. Kaleleri değişmek istedi. Kale alır D1. Vezir alır D1. Kale D8. Tempoyla veziri isteyerek kalesini aktifleştiriyor. Vezir E2. Fil B6. F7'ye baskı uyguladı. Materyal olarak önde olan taraf taş değişimleriyle oyunu sadeleştirip kazanca gitmek ister. Fil E3. Gel filleri keselim. Fil alır E3. Vezir alır E3. Kale D1. Kale H1. Bir hamlede mat istiyor. G4. Şahı için G3 karesinde yer açıyor. Fil C6. B5'i korurken vezirin E8'e inmesini engelledi. Vezir C5. Ver fili. Fil D7. Vezir alır A7. Karsan bir piyon kazandı. Kale D2. B2'ye ve F2'ye baskı uyguluyor. Şah G3. Kale D3. Şah F4. Karsan şahını aktifleştiriyor. Şah H7. Şah 8. yataydan ayrıldı. Vezir B7. Vezir E4. Şah kale çatal atmak istedi. Kale D2. Şah E3. Ver kaleyi. Kale filin savunmasına bağlı olduğu için B2'yi almıyor. Kale D6. F4. Karsan piyon sürüşüyle şah kanadında atak başlatıyor. G6. Vezir B8. Ver kaleyi. Kale D5. Şah E4. Kaleyi isteyerek tempoyla şahını aktifleştiriyor. Kramnik'in bu oyunda yapacağı maksimum şey sağlam bir yapı kurup beraberliğe oynamak. Fil E6. Vezir B7. Vezir alır D5 istedi. Vezire karşılık kale ve fili almak kazanç için yeterli. Kale C5. Şah D4. Kaleyi istedi. Kale 5. yataydan ayrılırsa B5 düşer. Sonrasında Karsen vezir kanadında 2 tane geçer piyon elde eder. Kale C4. Şah E5. B4. Piyonu korumanın yolu yok. En azından rakibinin piyonlarını dağıtmak istiyor. C alır B4. Kale C2. Ver B2'yi. Şah F6. Karsen matağı oluşturmak istiyor. Kale alır B2. Vezir B8. Vezir F7 girip vezir G7 mat etmek istiyor. Kale F2. Veziri F4'ün savunmasına bağlıyor. F5. G alır F5. Vezir G3. Ver kaleyi. Kale F1. Karsan G5 sürüyor ve Kramnik oyunu terk ediyor. Bu konumda mata çare yok. Taş alır G5 yapılırsa vezir alır G5. Vezir G7 mat ister. Yapılacak bir şey yok. Kale G1 oyunu uzatmak için vezir alır G1. Şah H6. Örneğin vezir G7 şah. Şah H5. Vezir G5 ile oyun mat olurdu. G5 hamlesine geri dönelim. F4 yapılırsa vezir H4. Vezir alır H6. Devamında vezir G7 mat ister. H5. Vezir alır H5. Şah G8 zorunlu. Vezir H6. Kramnik ne yaparsa yapsın vezir G7 bir hamlede mat var. Kramnik'in terk ettiği konumda videoyu bitirelim. G5. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.